Merhaba hanımlar, Ebe ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir salopet anlattım. Etekten salopete çeviriyoruz. Bu şekilde çok basit, pratik anlatımla yapmaya çalıştım. Kullandığım ip bu şekilde. Kilo hesabı aldığım için mohair ip. Ama sizler normal, standart, antipeeling üzeri bu şekilde iplerden de çalışabilirsiniz. Toplamda 2 tane ip yeterli olacaktır. 1 yaş çalışanlar ama 2 yaş çalışanlar için de hani 2,5 ip yeterli olacaktır. Daha büyük yapmak isteyenler varsa 3 adet ip alsın. Zaten bunun ölçüsünü çocuklarınızın bel çevresini ölçerek o şekilde zinciri çekeceksiniz. Kolay, ben anlattım videoda. Bakın şöyle esnettiğim zaman 29 santim, yani toplamda 60 santime yakın bel çevresi var. Şimdi etek boyunu da göbek hizasından çocuklarınızı ölçtüğünüz zaman 26 santim. Bu beden boyu da lastikten sonra 12 santim. Zaten omuzdan, bu omuzu zaten esnediği için rahatlıkla giyip çıkartılabilir. Omuzdan etek boyunu ölçtüğüm zaman da 45 santim uzunluğunda bir elbise. Rahatlıkla zaten 1 yaş, 1,5-2 yaş çocuklara rahatlıkla bu sayılar, ölçüler olur hanımlar. Arkasında bu şekilde çaprazlama diktim. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Şöyle göstermek istiyorum. Dediğim gibi 2 tane ip mutlaka almalısınız. Ancak yeterli olacaktır. 1-2 yaş araları. Ama 3 yaş yapmak isteyenler daha geniş çevre ölçeceği yapacağınız için, diyelim bunun bel çevresi 60 ise siz 70 santim uzunluğunda çekmek zorundasınız. Çünkü lastik toparlayacaktır. Ama bel çevresi geniş olduğu zaman da buraya ip bağcık yapıp yani darlatma, bollatma yapabilirsiniz. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Şimdi hanımlar bu şekilde çalışma yapacağız. Siz istediğiniz gibi iplerden yapabilirsiniz. Örnek olarak normal ipten size göstereceğim bunu nasıl yaptığımı, nasıl başladığımı. Şimdi güzelce genişçe bir zincir çekeceğiz. Mesela benim elimdeki etek 1 yaş bir etek. Bel çevresi bakın 29-30 santim, yani 60 santime yakın zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bak, gevşek. Aynı şekilde siz de güzelce gevşek çekeceksiniz. Şimdi kaç zincir çekelim? Ne yapalım? İşte ne kadar olacak? Kaç sayı? Bunlar yok hanımlar. Gidiyorsunuz, mezurayı alıyorsunuz. Çocuğunuzun, bakın şöyle göstereyim. Bu diyelim bebeğiniz ya da çocuğunuz. Alıyorsunuz beline tam göbek hizasından. Diyelim burası göbek hizası. Giriyorsunuz. Şöyle 2-3 parmak koyuyorsunuz. Ölçüyorsunuz. Diyelim bakın komple çevresi 37 santim gelmiş. Siz ona göre işte 37 santim olana kadar zincir çekeceksiniz. Ama siz bunu 40 santim yapın ki fazladan olan zinciri kesip atacağız. Şimdi normal bir çocuğun bel çevresi işte yani 45-50 santim, işte 55, bu şekilde değişiyor zaten. Siz ona göre böyle gevşek gevşek zincir çekiyorsunuz. Zaten bu eteği normal çocuklara göre de yaparsınız. Hani çocukların bel çevresini ölçün. 2-3 parmak elinizde mezuran içinde olsun, bol olsun. Şimdi böyle geniş geniş rahat bir şekilde zincir çekelim. Ben size şimdi fazla video uzun olmasın diye böyle kısa çekeceğim. Zinciri kısa yapacağım. Yani bel çevresini minyatür çalışacağım. Lütfen burada aklınız karışmasın. Siz işte çocuğunuzun bel çevresi 60 santimse 60 santim uzunluğunda zincir. 50 ise 50, 40 ise 40, 70 ise 70 santim uzunluğunda zincir çekeceksiniz. Şimdi böyle bakın gevşek bir şekilde yapıyoruz hanımlar. Çünkü kasmaması lazım. Zincir kasmayacak asla. Şimdi benim için bu kadar yeterli olacak örnek çalışma. Sonradan zaten bundan devam edeceğiz. Şimdi 1-2 zincir atlıyorum. Yakınlaştıralım. Biraz da aşağı alalım. Zincirimizi çektik istediğiniz ölçüde. 1-2 zincir atlıyorum. Birinci zincirden girdim. Trabzan yaptım.
Tekrar bir trabzan. Şimdi yine bir trabzan. Bir zincir çektim, tel aldım. Bir boşluk atlıyorum, yani bir zincir atlıyorum, diğer zincire batıyorum. Şimdi bu zincirlere 6 tane trabzan yapacağız. Şimdi 1 2 devam ediyoruz. 3 4 5 6 2 4 6. Şimdi bir zincir çektim. Bir boşluk atladım. Aynı devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 bir zincir, bir boşluk atlıyorum. Bu şekilde ilk sırayı, örneği kuruyoruz. Zincirin üzerine direkt örneğe başladım. Çünkü ölçüyü bu şekilde düşürebiliriz hanımlar. 2 4 6 örneği, yani örneğin güzel eşit düşmesi için direkt zincirin üzerine örneği yapıyoruz. Yani burada örgüde aslında pratiklik size gösteriyorum. Diyelim 6 yerine 7 de yapabilirsiniz, 5 de yapabilirsiniz. Yani aslında bu 6 tane trabzan tamamıyla sizin zevkinize göre değiştirebilirsiniz. 2 4 6. Sizin hayallerinize bağlı, sizin tasarımınıza bağlı. Yani örgüde tasarım yapmayı pratik şekilde size aslında öğretmeye çalışıyorum. 1 2 3 4 5. Çok kolay bir etek olacak. 6. Şimdi bakın, böyle uzunca bir olacak. Tabii benim kısa tuttum zinciri. Videoyu hani güzel kısaca anlatayım diye bir zincir çekiyorum. Şimdi siz dediğim gibi 60 tane zincir yaptınız. 60 santim 50 santim uzunluğunda zincir yaptınız, doldurdunuz. Şimdi 3 tane zincir çekiyor. 3 tane trabzan yaptık. Çünkü başlarken 3 başladık, bitirirken de 3 bitiriyoruz. Fazla kalan zinciri keseceğim. Hemen bunu kesmeyi de göstereyim bir önce. Bakın 1 2 3. Üçüncü zincirden kesiyorum ve bu şekilde kilitliyorum. Şimdi hanımlar, mutlaka uzaklaştıralım. Bunu ölçün. Bakın bu minyatür, aklınızda lütfen bu kalsın. Minyatür çalışma. Böyle ölçeceksiniz mezura ile. Tamam mı? 60 santim, eğer ölçünüz 60 santimse 60 santim olana kadar devam edeceksiniz. 50 santim olana kadar devam edeceksiniz. İşte 45 santim olana kadar örneğe devam edeceksiniz. Başlarken 3 tane trabzan yaptım. Bitirirken de 3 tane trabzan ile bitiriyorum. Bu kadar. Şimdi bakın, ön yüzü burası. Birleştiriyorum. Bakın, yakınlaştıralım. Çıkmıştı. Şimdi geliyorum. Bu iki ucunu bakın böyle güzel katlayın. Dönmesin sakın. Bu iki ucunu birleştirdim. 1 2 zincir çektim. Bu ucunu da birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Başlangıç bu şekilde. Şimdi bu zincir olayı bele uygulayacağımız için şimdi aşağı geçmek zorundayız. 1
2 zincir çekiyorum. Geldim. Kaydırdım. Bu kadar. İlk sırayı biz kurduk. Bakın. Şimdi sizde genişlik bu kadar olacak. Şöyle göstereyim. Bakın. Bendeki genişlik bu kadar. Ölçüsünü demin vermiştim. Tekrar veriyorum. Bakın 29-30. Toplamda 60 santim genişliğinde bir etek oldu. Bakın birleşme noktası burası. 3-3 yapmamızın sebebi burada 6 tane olduğu için birleştirme ek yeri bakın belli olmuyor. Dümdüz aşağı doğru iniyoruz. Şimdi hanımlar iki tane zincir çekiyorum. Bakın burası ön yüz. İç taraftan şimdi dönüyoruz. İç taraf. Burası ön. Burası arka. Şimdi devam ediyoruz. Bakın 3 tane trabzan vardı. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 zincir. Şimdi 6 tane trabzan var burada. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bir zincir. Bu kadar. Böyle örneğe devam ediyorsunuz. Son bitimine gelin. Ben böyle örüyorum. Devam ediyorum. Bakın hiç arttırma eksiltme yok. Dümdüz bir etek olacak. Bakın devam ediyorum. Ben şimdi video uzun olmasın diye buraya kadar geleyim. Siz ikinci sırayı bitirin. Evet bakın geldik. Şimdi bir trabzan 2 3 tane vardı ya son. Onu yapıyorum şu an. Ve 3. Şimdi geldim tepeden birleştirdim. Bakın 6 tane trabzan. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ne yapıyorum? Döndüm bu sefer ön yüzden. Bir ön bir arka öreceğiz. Çünkü muntazam bir şekilde bu delikler dümdüz aşağı doğru inecek. Eğer tek yön yaparsak bu boşluklar, bu delikler kayar. Onun için bir önden bir arkadan, bir önden bir arkadan örmek zorundayız hanımlar. Döndüreceğiz yani içten dıştan. Ve bu şekilde hiç artırma yapmadan devam edeceğiz. Dümdüz öreceğiz. Şu an 3. sıraya gidiyorum. Farklı bir işlem yok. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bakın geldim. Şimdi burada devam ediyoruz. Bu şekilde hanımlar yapıyoruz. Şimdi ben bunu bitireyim. 4. sırayı da göstereyim. Evet. Şimdi bakın 3. sırayı da bitiriyorum. Bitirdim. 3 tane trabzan yaptım. Birleştirdim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şimdi iç taraftan örüyorum. Bu şekilde öreceksiniz. Eteğin uzunluğunu kaç santim istiyorsanız o şekilde ilerleyeceksiniz. Şimdi uzaklaştıralım. Elimdeki parça 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra toplamda ördüm. Fırfır detayı da ekleyeceğim için. Şimdi burada fırfır detayı zaten 2 sıra gideceğiz. 2-3 sıra. Böyle yani o ördüğüm sıra 21 bir de fırfır detayı ve lastik şeyler yani 25'i buluyor. Zaten bu 1-2 yaş rahat çocuklara olur hanımlar.
Şimdi bakın aynı şekilde, bakın ön yüz burası. Şimdi iç taraftan öreceğim. Şimdi fırfır detayı ekleyeceğiz. Buraya ilk başladığımız yere 1, 2, 3, 4, 5 trabzan, 1, 2, 3 zincirin içinden girdim. 3. Şimdi hemen buraya 1, 2, 3, 4, 5. Tabii siz isterseniz düz yapabilirsiniz. Ben hani model olsun diye güzel fırfır detayı ekliyorum. 3'te 1 fırfır yapacağız. 1, 2, 3. Şimdi böyle devam ediyoruz hanımlar. Fırfır detayını ekliyoruz. 5 tane aynı yere, aynı trabzanın noktasına, birit noktasına 5 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde fırfır eklemiş oluyoruz. Bakın. Şimdi komple devam edelim. 1, 2, 3 tane yapmıştım. 3, 4, 5. Aynı devam edelim, komple gidelim, gelelim bu sırayı bitirelim. Evet, bakın geldik fırfır olan yere, bitirdim. Son 3 trabzan kaldı. Burası eşit düşmeyebilir, hiç sıkıntı değil. Bir trabzan da düşebilir. Pardon. Alerjimden kaynaklı ses değişikliği yaşıyorum da kusura bakmayın. Şimdi geldik ilk birinci trabzanın birit noktasına ve birleştirdik. 2 zincir çekiyoruz. Bu sefer dış taraftan devam ediyoruz. Başka sıra gitmeyeceğim. Bu son sıram. Sadece bir sık iğne giderim etrafına. Ondan sonra bu sıradan sonra daha gitmeyeceğim. Şimdi hanımlar dümdüz, hiç arttırma eksiltme yapmadan birer birer trabzan yapıyoruz. Bak böyle düz normal trabzan yapıyoruz. Zaten biz arttırmayı ilk sırada 5'li trabzanla yapmıştık.
Bakın arttırma eksiltme yok. Düz devam ediyorum. Komple bu sırayı bitirdikten sonra sık iğne gideceğim ve bitireceğim. Aslında ben gitmeme gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi pardon. Şimdi siz bu ipten örerseniz mutlaka bir etrafına sık iğne gidin. Ama bu muherde ben gerek duymuyorum bir sık iğne gitmeyi. Sadece böyle dümdüz örüyorsunuz. Bu sırayı da bitiriyoruz. Sonra eteğin lastik kısmına geçiyoruz hanımlar. Böyle devam edelim. Bakın hiçbir eksiltme, arttırma yok. Bu şekilde minik bir fırfır detayı eklemiş olduk etekte. Şimdi bunu komple bitirelim. Ondan sonra lastiğe geçelim. Dediğim gibi dilerseniz sık iğne gidebilirsiniz. Ben şimdi bitireyim. Sesim de düzelsin. Ondan sonra lastiğe yapalım. Şimdi hanımlar bakın fırfırı gittim. Ben sık iğne gitmedim ama siz dilerseniz gidebilirsiniz. Ya da bir sıra daha trabzan da yapabilirsiniz. Şimdi hemen lastiğe geçiyoruz. Bak burası hani 3-3 yapmıştık ya birleştirdiğimiz ek yeri. Şimdi buradan takalım ipi. Hemen lastiğe başlayacağız. Yakınlaştıralım. İki zincir çektik. Şimdi 3 tane ya. Bir trabzan alıyorum. Arkadan bakın önden aldım. Şimdi arkadan bir alıyorum. Önden bir. Bu zincir olan detayı atlıyoruz. Arkadan bir. Önden bir. Şimdi arkadan iki tane alıyoruz. Belin gevşek olmaması için arkadan iki tane trabzanı kestiriyorum. Şimdi önden bir, arka bir. Bak zincir olan yer önden bir, arka, ön. Şimdi bakın bu altılı gruptan bir, bunu da yapmayacağız. Hani bir artılı grup, bunu atlayacağız. Diğer altılı grupta arkadan iki tane alacağız. Kestireceğiz yani. Yani bir kestireceğiz, bir kestirmeyeceğiz altılı gruplardan. Şimdi bakın burada kestirmedim. Şimdi önden bir, arkadan bir, önden. Şimdi kestiriyorum. Bu iki taneyi alıyorum. Şimdi önden bir. Devam ediyorum. Önden. Kestirmiştik. Bu grubu geçiyorum. Bakın bu altılı grubu atlıyorum. Şimdi bu grupta yapacağım kestirme. Şimdi bir iki tane arkadan alıyorum, kestiriyorum. Bu şekilde eteğin komple çevresini yapıyoruz hanımlar. Bak burada kestirme yaptık. Şimdi bu grupta yapmayacağız. Böyle devam edelim.
bitirelim. Şimdi bak burada kestirme yapmadık. Burada yapacağız. Burası boş, kestirme, boş, kestirme. Böyle devam edeceksiniz siz de hanımlar. Evet, bakın lastik yerini yaptık güzelce. Şimdi bakın burada 2 tane kaldı. Ne yapacağım? Bunu ikisini böyle alacağım ve kapatıyorum. Şimdi birinci trabzanın tepesinden girdim, direkt çıkış yaptım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bak şu zincirle birlikte öndekini önden aldım. Arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bu şekilde 3 sıra toplamda gideceğiz. Şu an ikinci sıraya gidiyorum. Bir sıra daha gideceğim ve bu kısmı, etek bel kısmını bitiriyorum. Ondan sonra bunun hemen süslemesine geçeceğiz hanımlar. Öndekini önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Şimdi 2 ve 3. sırayı bitirelim. Sonra bu eteğin önündeki süslemeyi göstereceğim. Bu şekilde lastik kısmı oluyor. Zaten biz buna bağcık yapacağız. Normal bundan zincir çekip bağcık yapacağız. Şimdi ikinci sırayı bitirelim. Sonra 3'ü örelim, bitirelim. Ben bitirip hepsini geliyorum. Ondan sonra süslemeye geçelim. Şimdi hanımlar bu şekilde güzel çiçekler, papatyalar yapacağız. Önce şu yarımı göstermek istiyorum. Böyle ipi alın, düğüm yapın. Zincir tekniğiyle papatya formu vereceğiz. Evet. Üçlü yaprak bu şekilde yapıyoruz. Bakın 3 yaprak bu şekilde. Şimdi papatyayı yapalım. Yakınlaştırayım biraz.
Bu şekilde papatyayı da bitiriyoruz. Şimdi iç kısmındaki sarılıkları yapacağız. Evet. Böyle güzelce ne istediğiniz gibi süslüyorsunuz. Şimdi sarı ipten keselim. Sadece papatyaların ortasına yapacağız. Yakınlaştıralım. Şöyle tam ortadan. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 yapıyoruz. Elinizde böyle güzelce ne ayarlıyorsunuz ve tomurcuk bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi bunu da tutturalım. İyice tutturalım ki sökülmesin yıkandıkça. Onun için bu şekilde iyice düğüm atıyorum. Sadece papatyanın ortalarına yapacaksınız. Şimdi yeşillik içinde şimdi bunu isterseniz yapalım yeşilliği. Tam böyle yaprakların orta kısmından buraya da minik bir yaprak yapıyoruz. Ve bu şekilde papatyaları süslüyoruz hanımlar. Evet. Bakın. Aynı tekniği bu papatyalara da yapacağız hanımlar. Şimdi hanımlar eteğin üstünü örerek salopet eteğe çevireceğiz. Elbiseye. Şimdi bakın böyle ister etek isterseniz de salopet olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bakın şu eşit bir şekilde yapıyoruz. Bakın şu üç köşesi lastik olacak. Diğerleri yukarı çıkacak. Düz olacak. Hemen ipi takıyorum. Bir trabzan iç taraftan aldım, bir trabzan yapıyorum.
öndekini aldım. Öndeki trabzan, arkadakini arkadan, öndeki trabzanı önden, şimdi bakın önden aldım. Direkt bir trabzan yapıyorum. Bir. Normal trabzan gidiyoruz. 2 4 5 6 bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp aslında şuraya da boşluk yapabiliriz. Daha güzel olur. Evet. Çünkü eşit bir şekilde olsun istiyorum. Şu köşesi lastik başladık ya. Sökelim. Bir şey olmaz. Buraya zincir yapalım. Şimdi sizlerle birlikte ördüğüm için hani ortaya ne çıkacak pek bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum, yürütebiliyorum. Hani göze güzel gözüksün diye yapalım. Hani buradaki detaylar, minik detaylar önemli. 2, 4, 5 ve 6. Evet. Bakın bir zincir çektim. Öndeki lastiği yaptıktan sonra boşluk atladım. Bakın böyle daha güzel oldu. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp 2 4 6 bir zincir çektim. Bir boşluk atladım. İki dört altı bir zincir. Şimdi bakın öndeki trabzana batıyoruz. Bir zincir çekmiştik. Burada bir boşluk atlamadık çünkü direkt ön geldiği için bu şekilde yaptık. Ama gene bir zincir çekeceksiniz. Zaten boşluk oluştu. Şimdi önden arkadan alıyoruz. Evet. Şimdi bir trabzan yapıyorum. Şimdi iki zincir çekip yukarı doğru örüyorum. Pardon, yanlış yere batmış. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bakın 3 tane altılı grubumuz oldu ön tarafta. Şimdi bir trabzan olan yere bir trabzan. Şimdi bakın arkadan lastik olduğu için arka. Şimdi bakın bu öne bakıyor, bu sefer ön. Burası arka. Arkadan alıyoruz. Şimdi bakın ön, arka. Şimdi bir zincir çekiyorum. Direkt trabzanın birit noktasına batıyorum.
bir zincir çektim. Sıraya devam ediyorum. Şimdi bir zincir, bakın arkada trabzan, böyle arkadan geldik, lastiği yaptık, öndekini önden, arkadakini arkadan, öndekini önden, arkada. Bu köşede olduğu için trabzanın birit noktasına, tepe noktasına batıyoruz. Şimdi aynı bu şekilde yukarı doğru öreceğiz. 1 2, bakın bu şekilde yukarı doğru örmeye devam edeceğiz. Şöyle yakınlaştıralım. Şimdi aynı, bakın sıra lastikle devam ettik. 3 tane grubumuz var. Şu desenler bakın biraz gelmiş üst üste. Böyle devam edelim. Trabzan önden aldım. Şimdi bir zincir çekiyorduk. Unutmayalım. Bakın devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde toplamda 8 sıra yukarı doğru örelim. Şu an 3 sıra ördüm. 5 sıra daha öreceğim. Gelelim hep beraber 5 sıra daha örüp gelelim. Bakın şimdi 2 4 6 8 sıra ördüm. Tabi daha büyük yaş grubu yapanlar varsa diyelim 2 sıra daha fazla örecek. Şöyle göstereyim bir. Şimdi lastik yapacağız. Aynı beldeki gibi lastikle bitireceğiz burayı. Aynı teknik uygulayacağız. Lastik. Bakın arkadan alacağım. Pardon, buraya bir trabzan yapıyorum. Çünkü boşluk vardı. Şimdi önden alacağım. Bu çünkü arkada olacak. Bir trabzan yaptığımız yer arkada duracak. Aynı bel lastiği gibi yapıyoruz. Şimdi buraya da boşluk yapıyorum. Bunu ön olarak. Şimdi bunu da arka olarak yapıyoruz. Çünkü bakın arkadan aldık. Önden arkadan oluşuyor.
Şimdi gelelim bitirelim şu uca kadar. Evet bakın yaptım. Burada da bakın trabzan yaptım. Bakın önden bu arkadan önden eşit bir şekilde düştü. Hani eşit düşmese de siz onu eksiltip ya da fazla yapıp buradaki trabzanı eşit bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi aynı devam ediyoruz. Toplamda 3 sıra lastik örmüş olacağız. Şu an ikinci sıraya gidiyorum. Öndekini önden, arkadakini arkadan. Sırayla yapalım. Şimdi bakın bu trabzan arkaya düştü. Arkadan alıyorum. Bu şekilde bitirelim. Sonra toplamda 3 sıra gideceğiz. Aynı beldeki gibi kalınlık olsun. Eşit şekilde gözüksün. 2 ve 3'ü gidelim. İpi kesmeyin. Hemen askıya geçeceğiz. Evet. 3. sırayı da geçtim. Şimdi askıya geçiyoruz. Askıya toplam 25 sıra öreceğiz. Tabi daha büyük yaş grubu yapanlar varsa bu sayı değişir. Yani 20-25 sıra yapacağız. Aynı devam ediyoruz lastik formu gibi. Şimdi burada ne kadar yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Arkadan aldım. Önden. Şimdi arkadan. Dilerseniz lastik de yapabilirsiniz. Normal düz de yapabilirsiniz. Yani tamamıyla size zevkinize kalmış. Şimdi arkadan alıyorum. 3 tane bakın 1 2 3 lastik. Şimdi bakın bu trabzana birit noktasına batıyorum, trabzan yapıyorum. Bu şekilde şimdi yukarı doğru çıkacağım. Trabzan önden alıyorum. Arkadan önden kenarları bakın direkt birite batıyoruz. Trabzanın tepe noktası. Normal trabzan yapıyoruz. Döndüm. Şimdi bakın böyle batıyorum. Şimdi arkadan bu şekilde lastikleri örerek uzunca bir askı yapıyoruz. Dediğim gibi 20-25 santim 20-25 sıra öreceğim. Şöyle. Evet. Şimdi trabzan. İsterseniz lastik, isterseniz düz trabzan, normal düz yukarı doğru örebilirsiniz. Ben buradaki formu devam etsin diye bakın bu şekilde yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi toplamda 20-25 sıra örelim, gelelim. Diğer askısını da öreceğim ben. Geleceğim. Sonra buradaki işlemeyi buraya yapıp yani bitiriyoruz diyelim. Ben şimdi bitirip geliyorum. Nasıl arkasındaki ucunu dikmeyi de göstereceğim size. Bu şekilde askıları yapıp gelelim. Evet hanımlar bakın bu şekilde askıları yaptık. Toplam 25 sıra ördüm. Şimdi bunu dikeceğiz. Böyle aynı güzelce bu şekilde dikiyoruz.
Evet, arkası bu şekilde çaprazlama yaptık. Önü de böyle. Elbisemiz bitmiş oluyor hanımlar. Çok basit, gördüğünüz gibi üste doğru örüyoruz. Sonrası askısını yapıp dikiyoruz. Ve süslemesini de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.